Can Türkiye'den herkese merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz tork anahtarı. Kudret bize tork anahtarından bahsedecek. Tork anahtarı nedir? Ne amaçla kullanılır? Bize biraz bahseder misin? Aslında tork anahtarı genelde sadece bisikletle özleştiriyoruz. Ama tork anahtarı bütün vidalı sistemlerde kullanılması gereken bir alet. Benim elim çok harika. Benim elim tork anahtarı gibidir. Tork anahtarı bir sıktığımız zaman işte bu 4'tür, getir işte aletle ölçelim falan gibi tabirler çok duyuyoruz. Bir fazla sıkmada veya eksik sıkmada kullanılmaz hale getirebiliriz. Bisiklet özelinde de bu böyle. Peki bisiklet özelinde bahsedecek olursak tork anahtarı nasıl kullanılır? Nerelerde kullanılır? Şimdi diğer yargı ise sadece karbon bisikletlerde tork anahtarı kullanmalıyız. Tabii en çok onlarda özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü malzeme yapısı itibariyle sıkıştırmalara vesaire çok dayanımlı malzemeler değil. Sıkıştırmalardan kastım sele borusu veya gidon boğazını olması gerektiğinden daha fazla sıkarsak karbon malzemenin içi boş olduğu için o baskıya dayanamayıp alüminyumda daha sert bir malzeme olduğundan dolayı kırılacaktır. Kırılınca tabii maliyetleri çok artacak. Artan maliyetleri karşılamak da insanların bütçesini yoracağı için en başından genelde insanlar hep tork anahtarına yöneliyor ki bir sıkma anında kırılma yaşanmasın diye. Sadece tamirat yapmak için mi gerekiyor yoksa farklı amaçlarda da kullanılabilir mi? Zaman içerisinde kontrol edebiliriz vidalar gevşedi mi gevşemedi mi diye. Sürekli atıyorum 4 veya 5 ise bir iki ayda bir onu kontrol edebiliriz. İşte ses gelmesini engelleyebiliriz. Sele borusu kullanırken düşmesini engelleyebiliriz. Bir yarışa gittiğimizde veya bisikleti bir yere götürdüğümüzde kurulumunu yaparken tekrardan hızlıca aynı değerlerde sıkabiliriz. Bisikletin kırılmasını engellemiş oluruz. Yani doğru. yanımızda taşıyabiliriz. Ben çantanın içerisine bisikletin her parçasını sökerek koymuştum. Hard case bir bisiklet çantasıydı ve bisikletim de karbondu. Tork anahtarını da yanımda götürmüştüm ve bisikletimi demonte halden monte hale getirebilmek için işime yaradı. Bisiklet üzerinde sıklıkla kullanacağımız yer sele borusu, gidon boğazı ki bu noktalar hassas noktalar ve ağırlığımızı da bir nevi taşıyan noktalar. Başka hangi noktalarda kullanılıyor? Bir de hani kaç Newton metreyle sıkacağımı nasıl bileceğim? Sıkacağımız vidanın genelde altında veya üstünde yazıyorlar. O değere yaklaşık atıyorum 5 ise ben onu 5'te sıkmayı tercih etmiyorum. Biraz düşünde sıkmayı tercih ediyorum ki yani o arada belki cihazda bir 0.2'lik bir Newton sapması vardır. Çünkü bunlar hani tamamen hepsi aynı Newton'u veriyor diye bir şey yok. Bir cihazla başka bir cihaz arasında bir fark olabiliyor. 5 ise ben atıyorum 4.5'la falan sıkmayı tercih ediyorum. Genelde insanlardan onu tavsiye ediyorum. Maksimumunu sıkmamaya özen gösterin. Bize Giant'ın tork anahtarından bahseder misin? Yani insanların hali hazırda mağazada bulabileceği bir tork anahtarımız var. Mekanik bir tork anahtarı. 2 ila 15 Nm arasında değer bize sunabiliyor. Bir tane uzatma kolu var. Bu da ulaşamadığımız yerlere uçları kullanarak istediğimiz torkta torklamamızı sağlıyor. Çeşitli uçları var. En sık kullandığımız 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 alyan başlarımız mevcut. Onun dışında T10, T25, T30 olarak da Torx başlarımız var. Bu uçlarla bisikletteki herhangi bir yeri sorunsuzca sıkabilirsiniz. Güzel bir krom kaplaması var. Malzeme dayanımı da biz atölyede kullanmamıza rağmen aşınması çok az. Yani ufak bir aylanla böyle vidayı tatlı sert sıktıktan sonra tork anahtarını en son takıp komple bisikletin bir torklamakta fayda var. Yani diyelim bu uç yalama oldu, bu ucu ne yapacağız? İşte ben bu ucu sıyırdım veya düzgün takamadım ve sıkmaya başladığımda bu sıyrıldı. Standart piyasadan lokma anahtarı kafası buna uyuyor. Peki tork anahtarını kullanırken onun uygun torka geldiğini nasıl anlıyoruz? Çıt diye bir ses yapıyor. Bu sese geldiğinizde tekrardan itmeye devam edebilirsiniz ama etmemeniz lazım. O ufak bir boşluk yaptığında bıraktığınız zaman uygun tork değerinde kalmış olacak. Genelde en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi tork anahtarı kullanmayı bilmeyenler tarafından tıklıyor ve hala ittirmeye devam ediyor. Yani o zaman fazla tork o zaman fazla torklamış oluyor. Tamam. Tork anahtarı nasıl satın alabiliriz? Bu senin uzmanlık alanın. Mağazamızdan ya da internet sitemizden satın alabilirsiniz. Evet. Linki aşağı bırakıyoruz. Görebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.